Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir pizza poğaça tarifiyle geldim. Tarifimde kullanmış olduğum malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Ben sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimizin yapımına başlamak istiyorum. Yoğurma kabımıza 1 su bardağı ılık sütü alalım. Kullandığım su bardağı her zaman olduğu gibi 200 mililitre klasik su bardaklarından. Sütün üzerine 1 yemek kaşığı toz şekeri ve 1 dolu tatlı kaşığı kuru mayayı alarak şeker çözününceye kadar karıştıralım. Burada en önemli püf nokta sütün sıcaklığı. Süt ne kaynar derecede sıcak olacak ne de çok ılık olacak. Parmağımızı yakmayacak derecede olması yeterli olacaktır. Şeker çözününceye kadar karıştırdıktan sonra üzerine yarım çay bardağı sıvı yağı ilave edelim. Ardından 2 yemek kaşığı yoğurdu ekleyelim. Bir tane yumurtanın sarısıyla beyazını birbirinden ayırdım. Sarısını üzerine süreceğim. Beyazını içerisine ilave ediyorum. Bu malzemeleri de şöyle bir güzelce karıştıralım. Diğer tarafta ayrı bir kapta 3,5 su bardağı unu hazırlamıştım ben. Unu kademeli bir şekilde azar azar ekleyeceğim. Bir miktar unu ekledikten sonra üzerine 1 tatlı kaşığı tuzu ekliyorum ve karıştırıyorum. Karışım tamamen birbirine girişinceye kadar karıştırdıktan sonra un eklemeye devam edeceğim. Biraz kıvam aldıktan sonra elimle yoğurma işlemine geçeceğim. Dilerseniz bu aşamada da direkt elinizle yoğurma işlemine başlayabilirsiniz tabii ki. Benim bu şekilde yapmak daha kolayıma geliyor. Genelde hamur işi tariflerinde kıvam alıncaya kadar spatula ile karıştırıyorum. Sonrasında elimle yoğuruyorum hamurumu. Bunu da her zaman belirttiğim gibi unu kontrollü bir şekilde ekleyin. Bu tarifimizde hamurumuzun ele yapışmayan yumuşak dokuda olması gerekiyor. Kullanılan unun kalitesine, markasına göre kullanılan un miktarı değişkenlik gösterebiliyor biliyorsunuz. Benim bu tarifimde 3,5 su bardağından biraz az, yani 3 su bardağından biraz fazla un istediğim kıvamı elde etmek için tam olarak ideal oldu. 3 su bardağından biraz fazla un kullandım ve hamurum bu kıvama ulaştı. Hamurumuz toparlandıktan sonra birkaç dakika boyunca yoğurmaya devam edelim. Hamurun güzel bir şekilde yoğrulması önemli. Böylelikle kıvamı çok daha güzel oluyor. Dokusu daha güzel oluyor. Şöyle yakından kıvamını da gösterdikten sonra üzerini kapatıyorum ve mayalanmaya bırakıyorum. Hamurumun büyüklüğü 2 katına çıkıncaya kadar ortalama 1 saat boyunca üzerini de bir bezle örterek mayalıyorum. Hamurumuz mayalandıktan sonra dilerseniz direkt şekil verebilirsiniz. Ben geceden hamurumu mayaladım. Mayalandıktan sonra mayalanan hamuru buzdolabına kaldırdım. Sabah kahvaltıya hazırladım pizza poğaçamı. Buzdolabından çıkardıktan sonra bir yarım saat kadar oda ısısına gelmesi için beklemenizi öneririm. Ben vaktim dar olduğu için beklemedim. Onun için şu an gördüğünüz gibi birazcık sert, buzdolabından yeni çıktığı için. Ama birazdan hamurumu açtıktan sonra hamurum ısındıkça yumuşayacak ve normal akşam yoğurduğum kıvamına erişecek. Bu şekilde yapabilirsiniz mayalı hamurlarınızı. Akşamdan yoğrulan hamuru sabah kahvaltıya şipşak hazırlayabilirsiniz. Poğaçalarda da bu tarz tariflerde de kullanabilirsiniz böylelikle. Belirttiğim gibi çok az bir sertlik var şu an buzdolabından çıktığı için, soğuk olduğu için. Fakat birazdan merdane ile açtıkça, hamurum inceldikçe oda sıcaklığına erişecek ve çok güzel bir şekilde yumuşayacak. Yakından göstereceğim size kıvamını da. Hamurumuzu bu şekilde çok hafif unlayarak inceltiyoruz. Yuvarlak bir form veriyoruz. Kenarlarını da inceltiyorum. Biraz ortaya göre daha kalın göründü gözüme. Sonrasında yağlı kağıdın üzerine alıyorum hamurumu. Yağlı kağıdın üzerinde şekil vereceğim. Ki şekil verdikten sonra tepsiye almam daha kolay olsun. Şekil verdikten sonra yağlı kağıdın üzerine alamam çünkü. Yağlı kağıdın üzerine aldıktan sonra da kenarlarının daha nizami görünmesi için şöyle biraz elimle, sonrasında da merdane ile düzelteceğim ve şekil verme işlemine geçeceğim.
Az önce de belirttiğim gibi hamurum çok güzel bir şekilde yumuşadı gördüğünüz gibi. Normal akşam nasıl mayaladıktan sonra şekil verirken bu kıvamda oluyor. Aynen o kıvama erişti. Oda ısısına geldikten sonra artık şekil veriyorum. Şöyle büyük boy bir yemek tabağını ortasına yerleştiriyorum. Kenarlarını nizami bir şekilde kesebilmek için böyle bir tabak yerleştirin ortasına. Sonrasında bu şekilde şeritler halinde kesin bıçakla. Bu aşamada çok fazla kalın kesmemenizi öneririm. Ne kadar ince şeritler olursa o kadar güzel olacaktır birazdan oluşturacağımız şekil. Gerçekten görüntüsü harika oluyor. Birazdan bana hak vereceksiniz sizler de. Kenarlarını kesme işlemi bittikten sonra ortadan tabağı alabiliriz. Şekli de şu şekilde veriyoruz. Bir parçayı alıyoruz, çapraz bir şekilde katlıyoruz. Arada bir tane almadığımız şerit oluyor. Çapraz oluşturuyoruz gördüğünüz gibi. Ortada kalan tek parçayı yana doğru, tekrar yanında bir tane hamuru boş bırakıyoruz. Yanındakini diğer tarafa doğru yapıştırıyoruz. Şekil verme işlemine zaten başladıktan sonra artık otomatiğe bağlıyorsunuz. Oldukça kolay şekil veriliyor. Hamurumuzun kıvamı da yumuşak olduğu için çok rahat bir şekilde yapışıyor. Tek tek şekil vermemize gerek olmayan bir poğaça. Tek bir seferde şekil vererek gerçekten şekli harika, nefis bir pizza poğaça oluyor. Lezzeti konusunda da deneyince bana hak vereceğinize eminim. Çok güzel oluyor. Kahvaltılara, beş çaylarına çok güzel yakışan bir lezzet oluyor. Şekli gerçekten harika görünüyor şu an. Birazdan tepsi mayası yaptıktan sonra bu daha da güzel görünecek. Hele piştikten sonra çok daha iştah açıcı bir görüntüsü olacak. Şekil verme işlemini tamamladık. Artık yağlı kağıtla birlikte tepsiye alacağım. Öncesinde şöyle yapıştırdığım kısımlara tekrar bastırıyorum ki pişerken ve tepsi mayası olurken açılmasın. Daha güzel görünsün. Bu şekilde biraz bastırın. Sonrasında ben yuvarlak fırın kabına aldım. Normal kareye de bu boyuttaki poğaça sığacaktır. Kare kaba da alabilirsiniz. Kare fırın kabına da alabilirsiniz. Üzerini kapatarak 20-25 dakika kadar vaktiniz varsa 30 dakika kadar tepsi mayası yapın. Tepsi mayası yapmak oldukça önemli. Bunu ihmal etmeyelim. Hamurumuz çok daha güzel kabaracaktır pişince. Ayırdığımız yumurta sarısına 2-3 yemek kaşığı kadar süt ekleyelim. Onları karıştırarak kenar kısımlarına dağıtalım fırçayla. Ben pizza malzemeleriyle hazırladım bu poğaçamı. Farklı malzemelerde kullanabilirsiniz. Orta kısmında ben ilk olarak rendelenmiş kaşar peyniri ekledim ki üstteki malzemeler güzel bir şekilde yapışsın. Kaşarın üzerine de dilimlediğim sucukları ilave ettim. Ve sucuktan sonra da küçük küçük dilimlediğim domatesi ekledim. Dilerseniz diğer pizza malzemelerinden de ekleyebilirsiniz. Mısır, mantar vesaire. Ben domatesi de ekledikten sonra üzerine tekrar kaşar peyniri ekledim. Fakat bu altta kalan malzemelerin yani sucuğun ve domatesin güzel bir şekilde pişmesi için kaşarı sonradan ilave edeceğim. Fırına aldıktan sonra bu malzemeler güzelce pişecek. Fırından almaya yakın bir miktar daha kaşar peyniri ekleyeceğim fırından çıkararak. Böylelikle görüntüsü de lezzeti de çok daha güzel olacak. Önceden ısıttığım 180 derecelik fırına veriyorum. 180 derecelik fırında 20-25 dakika kadar piştikten sonra üzerine bir miktar daha kaşar peyniri ilave ediyorum. Bu kaşarları da ekledikten sonra ortalama 8-9 dakika, en fazla 10 dakika tekrar fırında tutalım ve pizza poğaçamız nefis görüntüsüyle ve mis gibi kokusuyla servise hazır. İlk sıcağı çıktıktan sonra dilimliyorum. Ayrı bir servis tabağına aldım. İlk sıcağı çıktı. Ve dilimleyerek size iç kısmını da göstermek istiyorum şimdi.
Lezzeti de inanın tek kelimeyle şahane oluyor. Görüntüsünü evet net bir şekilde gösterebiliyorum ama lezzeti hakkında yorum yapabilmeniz için bir defa denemeniz gerekiyor. Ben denediğiniz takdirde çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Çocukların da çok beğendiği bir tarif. Dediğim gibi kahvaltılarda, 5 çaylarında harika bir alternatif oluyor. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın, hoşça kalın.